İşe iade davaları ne kadar sürüyor? Yani uzun mu süreci? İşe iade davası açtığımızda kıdem tazminatı isteyebiliyor muyuz? İşe iade davası sonucu hangi tazminatı alabiliriz işverenden? Merhaba. Bir haftalık aradan sonra Mehmet Ali Bey ile beraber yeniden karşınızdayız. Merhaba. Bugün yine iş davalarının bir türü olan işe iade davalarını konuşacağız. Soruları yine ben soracağım, Mehmet Ali Bey cevaplayacak. Mehmet Ali Bey, işe iade davası nedir? Belirli koşullara sahip bir iş yerinin gene belirli bir süre çalışmış işçiyi geçerli bir neden olmaksızın işten çıkardıktan sonra işçinin işe geri dönmek için İş Kanunu'nun 20. maddesine göre açtığı davadır. Yani işçi bir iş yerinden çıkarılıyor, tekrar o iş yerinde çalışmaya devam etmek için bir dava açıyor. Belli Doğru. şartlara Doğru. hem iş yeri hem de çalışan Doğru, aynen belli öyle. bir şarta sahip olmalı. Peki bu şartlar nelerdir? Hangi şartlarda? Yani iş yerinin şartları, işçinin şartları neler olmalı bunlar? İş yerinde en az 30 kişi çalışması gerekiyor. Bu şöyle düşünülebilir. Siz bir şubede çalışıyorsunuzdur. Şubede 8 kişi çalışıyordur. Bunun önemi yok. Türkiye çapındaki tüm şube toplamında kaç kişi çalışıyor? Genel anlamda şirket nezdinde Evet. çalışanları Yani sizin bir baz şubede alacağız. çalışıyor olmanız, az kişi çalışıyor olması önemli değil. Tüm şubelerde ne kadar çalışıyor ona bakılması gerekiyor. Gene bazı durumlarda organik ilişkiye sahip şirketlerde, yani bir holding bünyesinde bir firmada 10 kişi çalışıyor olabilir ama mesela araç taşımacılığı ya da yöneticilikle alakalı bir şirkette 8-9 kişi çalışıyor olabilir ama holding bünyesinde başka bir şeyde, anonim şirkette ama belki 40-50 kişi çalışıyordur. Koşullara göre bu anonim şirketlerin hepsinin bütününe bakmak gerekiyor. Bütününe bakmak 30 gerekiyor. işçi şartı aranıyor. Doğru, aynen öyle. İşçinin 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. En az 6 ay çalışmasını Doğru, aynen öyle. En az 6 ay çalışmış olması gerekiyor. Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olması gerekiyor. Yani hani yazın çalışılan oteller oluyor ya da mevsimlik işçiler oluyor. Bunlar tabii devamlılık arz ederse tabii ki bunlar da artık belirsiz süreli bir iş sözleşmesine dönüşüyor ama bir otele gittiniz. Ondan sonra 5 ay çalıştınız. Sadece bir sezon için sözleşme aynen. imzalanıyor. Ya da 8 ay çalıştınız. 5 ay olmuyor. 8 ay çalıştınız. Belirli süreli yani. Belirli 8 aylık bir sözleşme yaptınız ve sizi işten çıkardılar. Belirli süreli bir iş sözleşmesi yaptıysanız burada iş iade davası açamazsınız. Aynen Anladım. öyle. Bu iş yerinin iş kanunu kapsamında olması gerekiyor. Yani mesela bazı durumlarda çalışmalar iş kanunu kapsamında olmuyor. Bunlarda iş iade davası açamıyorsunuz. İşveren vekili olmamanız gerekiyor. İşveren vekili olmak için ne şartlara gerekiyor? İşte tüm iş yerini yönetmeniz gerekiyor. İşe alma ve işten çıkarma yetkisine sahip Zaten olmanız işten gerekiyor. alma ve çıkarma yetkisi sendeyse sen bu taleple dava açamıyorsun Evet, işverene. evet. Zaten sen artık bir işveren vekilisin ve artık iş iade davası açamaman gerekiyor. Fesinde geçerli bir nedene dayanmamış olması gerekiyor. Peki. İşe iade davasında arabulucu zorunlu mu? 1-1-2018 tarihinden sonra işçi ve işveren arasındaki tüm davalarda arabuluculuğu getirdiler ve bu zorunlu hale geldi. Bir tanesi hariç, bu da nedir? İş kazası ve iş kazasının tespiti. Bu nedenle iş iade davasında da zorunlu arabuluculuk var. Buna başvuru süresi sizi işten çıkardıkları tarihten itibaren 30 gün. 30 gün içinde arabulucuya başvurmanız gerekiyor. 25. gün arabulucuya başvurdunuz. 25. gün arabulucuya başvurduktan sonra 15 gün sonra da arabulucu size anlaşamama tutanağını verdi. Anlaşamadınız. Sonra önünüzde bir 15 gün daha var. Yani o Davayı anlaşamama açmak için. tutanağının verilmesinden itibaren 15 gün içinde de davayı açabilirsiniz. Aynen. Anladım. İşe iade davaları ne kadar sürüyor? Yani uzun mu süreci? Diğer iş Normalde- davaları gibi. Normalde iş iade davasının 6 ayda bitmesi gerekiyor. Yani bu davayı buna göre tasarlamışlar ama iş mahkemelerinin yükü ve işte Türk hukukunun yavaşlığı nedeniyle artık bu davalarda 12 ay, 15 ay, 18 ay yerel mahkemede sürmektedir. Bir de bunun istinafı var. Bir senede istinafta sürse yani bitmesi ortalama 2 yıl, 2,5 yıl civarında sürüyor. Yine diğer iş davalarına göre daha Evet. kısa diyebiliyoruz 18 tabii. ayda 20 ayda belki tamamen bitebilir. Hızlıca biterse zor ama İstanbul'da o kadar çabuk bitmez. Evet, maalesef. Aynen. İşe iade davası açtığımızda kıdem tazminatı isteyebiliyor muyuz? Şimdi iş iade davası açtığınız zaman iş akdiniz askıda kabul edilir. Yani iş akdiniz askıda kabul edildiği için fesih edilip edilmediği iş iade davasının sonucuna göre ortaya çıkacaktır. Şöyle düşünün, siz
İş iade davası açtınız. Yanına da kıdem tazminatı davası açtınız. Kıdem tazminatı davası iş iade davasını bekletici mesele yaptı. İş iade davası devam ederken iş iade talebinizi reddetti. O zaman kıdem tazminatınız reddolacak. İş iade davanızı kabul etti. İstinaf da onadı. Siz başvurdunuz, iş iade ettiler, siz de gittiniz çalışmaya başladınız. O zaman Bu zaten sefer de konusuz kıdem kalıyor. tazminatı isteyemiyorsunuz. Çünkü neden? İşe başladınız, ortada bir fesih yok. Üçüncü şekilde siz işe başvurdunuz, onlar sizi çağırdı ama siz işe başlamadınız. Gene bu sefer kıdem tazminatı alamayabiliyorsunuz belli şartlarda. En sonunda işe başvurdunuz, sizi işe çağırmadılar. İşte boşta geçen tazminatlarınızı ödediler. O zaman da kıdem tazminatınızın bitiş tarihi bunların sonu oluyor. Yani burada iş sözleşmesi askıda olduğu için iş iade davası devam ederken kıdem tazminatı davası açamazsınız. Mahkemeler bu davaları iş iade davası kesinleşmeden açtığınız zaman reddediyor. Yani yine işe iade davasının sonucunu bekleyip ona göre hareket etmek gerekiyor. Kıdem tazminatını talep etmek için. İşe iade davası sonucu hangi tazminatı alabiliriz işverenden? İşe iade davası sonucunda 2 tane tazminat isteyebiliriz. Bir, boşta geçen süre tazminatı. İkincisi ise işe başlatmama tazminatı. Boşta geçen süre tazminatı en fazla 4 aylık net ücretinize bir de parayla ölçülebilir yardımlar ekleniyor. Eğer siz iş iadeyi kazandınız ve iş yerine başvurdunuz. İş yerine başvurduğunuz halde sizi işe almadılarsa bu sefer artık işe başlatmama tazminatı alabiliyorsunuz. İşe başlatmama tazminatı en az 4 ay, en fazla 8 ay brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu 4 ya da 8 ay kişinin kıdemine göre değişiyor. Yani biraz hakim takdirinde kıdem süresine göre işçinin belirleniyor. Doğru. Asgari 4 ay, azami de 8 ay. Evet, 10 yıllık, 12 yıllık bir çalışan için 12 ay maaş verebiliyor. Anladım, peki. Peki mahkeme işe iade kararı verdi. Biz bunun akabinde yani işçi ne yapacak? İşe iade talebini işverene bildirecek mi? Nasıl bildirecek? Bunun şartları neler? Şimdi iş iade istinaftan kesin olarak geldi. Elinizde geldiğinden itibaren 10 gün içinde noter kanalıyla işe başlamak istediğinizi davalı asile bildirmeniz gerekiyor. Biz tabii başvururken şöyle bir şey yapıyoruz. Kendimizi riske atmadığımız için hem davalı asile gönderiyoruz hem de davalı asilin vekiline gönderiyoruz. Ama açıkçası sadece davalı asile göndermek yeterli. İşverene göndermek tabii, yeterli. Aynen. İşe iade mahkemesi ilamını icraya koyabiliyor muyuz? Nasıl koyabiliyoruz ya da? Şöyle bir şey var. İşe iade mahkemesi kararı bir tespit kararıdır. Bunu ancak vekalet ücretini ve masraflarını kesinleşince icraya koyabiliyorsunuz. Bazı görüşlere göre aslında kesinleşmeyi gerek olmadan icraya konulabileceğini söylense de biz uygulamada genellikle kesinleşmeden vekalet ücretini ve masrafı icraya koymuyoruz. Ama işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre tazminatı artık hesaplama yapılıyor. Mesela ne kadar aldığınıza dair mahkemede yazıyor artık. İşi başlatmama tazminatı için şu kadar, boşta geçen süre için şu kadar diyor. Bunlara alıp ilamlı takip yapamazsınız. Bu tespit kararı ancak bunlarla ilgili bir ilamsız takip yaparsınız. Karşı taraf itiraz eder. Bu itirazın karşısında yeniden bu şartların oluştuğunu ve sizin bunu hak kazandığınıza dair yeniden bir iş mahkemesi sürecektir. İyice çıkmaza girebilir. Evet, aynen. İşveren işe iade talebine ne kadar sürede cevap vermek durumunda peki? Diğer açıdan baktığımızda. 30 gün içinde işveren cevap vermesi gerekiyor. Cevap verirken de sizin hangi koşullarda çalışacağınızı, ücretinizin ne olduğunu, görevinizin ne olduğunu bildirmesi gerekiyor. Yani eski görevinize aynı koşullarda geri dönmeniz gerekiyor. Yani eski ücretiniz derken şöyle olmasın, dava 2-3 yıl sürmüş. Eskiden 3.000 lira alıyordunuz, gene 3.000 lira değil. Emsal yani o kapsamdaki işçiyle aynı ücreti almak. Siz mesela kat şefisinizdir. Şu an davalı firmanın bünyesinde çalışan bir kat şefinin güncel aldığı maaş üzerinden ve aynı şartlarda size işe iade alması gerekir. Peki işveren kötü niyetli olarak işçiyi işe davet ederse, yani orada mobbing uygulamaya devam ederse, iş vermezse, peki bu durumda ne oluyor işçinin durumu? Aslında bu durumda işçinin durumu çok zor. Çünkü iş yerine gittiğiniz zaman yaşanan bu olayları ispat etmeniz gerekiyor. İspat edebilmek için yerinizde yazılı bir evrak olmuyor. Çünkü oranın davalının iş yeri. Bir tanık olması gerekiyor. Tanıkla bunları ispatlamanız gerekiyor. Tanık olmadan bunları ispatlayabilmeniz pek mümkün değil. Belki maaştan işte
siz asgari Düşük ücretten, ücret düşük ödenirse. ücret ödedikleri zaman belki ispat edebilirsiniz ama bunun dışında ben işçilerin yerinde olsam bu yere yeni başlayacağım zaman yanında bir arkadaşımı alırım. Yaşanan olaylara tanık olmasını sağlarım. Onun tanıklığıyla bana kötü davranıldığı, farklı iş verildiği, az ücret verildiği O da her mobbing iş gibi- yerinde tabii mümkün değil. Tabii içeri arkadaşlar. almazlar sizi Tabii, yani. tabii, Evet, tabii. burada ne işin var der, Evet, almazlar doğru, yani. doğru, Aynen öyle. doğru. Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. Rica İşe ederim. iade konusunda da aydınlandık. Rica ederim Melike Hanım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.